Merhaba sevgili yükselen boğa, güneş burcu boğa ve ay burcu boğa olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel olarak 2022 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Sevgili boğalar, 2022 yılı sizin için çok önemli yıllardan biri. Özellikle sadece 2022 yılı için demiyorum. Önümüzdeki 18 ay sizin için çok önemli. Aslında siz 2022 yılının şanslı burçlarındansınız. Bunu söyleyebilirim. Tabii şanslı olabilmeniz için de bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben devam edeyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biz 2022 yılına Venüs Retrosu ile girdik ve Venüs Retrosu sizin 9. ev konunuzu anlatıyor. Yani buradaki bir Venüs'ün retro olması ilişkiler ve parayla ilgili zaten sorunlara, aksiliklere, gecikmelere ve zorluklara anlatıyor bize. Ayrıca yabancı ülkeler, yurt dışı konuları, akademik eğitim, işte uzak akrabalarınız, torunlarınız varsa torunlarınızla ilgili konular ya da eşinizin akrabası gibi konularda bazı sorunları anlatıyor. Aksilikler, terslikler ya da uzak yolculuklar, uzun yolculuklarla alakalı. Sizi zorlayan konuları anlatıyor ya da davalarınız, mahkemeleriniz falan varsa bunlarla alakalı da gecikmeler, zorluklar, aksilikler yaşayabilirsiniz. Hatta davalık duruma gelebilirsiniz. Hakkınızda bir davanın geçmişte olan bir konunun bir dava durumuyla alakalı karşılaşabilirsiniz. Bu gibi zorluklarla 2022'ye girmiş oluyoruz. Zaten 2022'nin en zor aylarından biri Ocak ayı olmuş olacak. Artı 2022 Ocak ayı Venüs Retrosu'nun yanında Ocak ayında bir de Merkür Retromuz var. Merkür Retrosu da Kova burcunda oluyor. Tamamen sizi kariyer konularında, aile, yuva, toplumdaki statünüz alakalı, işte ne bileyim evliliğiniz de olabilir bu. Yine ilişkilerle ilgili gündem de veriyor zaten. Hem kariyer hayatı hem özel hayatınız, anne babayla alakalı konular. Artı Merkür sonra Oğlak burcuna da girmiş olacak ve ikisinin aynı anda retro olması gerçekten çok zor bir Ocak ayını bize anlatıyor. Burada finansal olarak zorlanmaları da yine iletişim ortamında işte amirlerinizle olan gerginlikleri, zorlukları da anlatıyor ve sorumlulukların artması, işte sizin bir şeylerin üstesinden gelmekte zorlanmanız gibi konuları da anlatıyor. Şimdi burada öncelikli olarak 2022'de 3 tane Merkür Retromuz var. Bir Venüs Retrosuyla zaten giriyoruz. Bir de Mars Retrosuyla 2023'e girmiş olacağız. Yani çok gündemli bir 2022 yılı bizi bekliyor. Retrolarda mümkün olduğu kadar 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasında dikkate alın. Çünkü gölgeler, gezegenlerin gölge tarafları retrolardan daha güçlü çalıştığı için yine bizi zorlamış olacak. Yani benim burada verdiğim 2 Şubat tarihinin üzerine 3 gün daha koyun. Yani 6 Şubat itibarıyla bazı kararlarınızı alın. Daha sonra hem İkizler Burcu'nda 12 Mayıs 1 Haziran ve Terazi Burcu'nda 11 Eylül 30 Eylül arası yine Merkür Retrosu olacak. Merkür Retroların konusu şu: bir kere hiçbir konuda yeni başlangıçlar yapılmamalı. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Her türlü konularda yeni bir başlangıç yapmamalısınız, imza atmamalısınız. Yani Merkür Retrosu'nda yarım kalan işlerinizi tamamlamak adına güzel bir zaman ya da proje yaparsınız, kafanızda bir şeyleri planlarsınız. Retrodan sonra harekete geçersiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz retroları. Ayrıca retrolarda, ki bu zaten Kova burcunda olacak ilk Ocak ayındaki retro, yine teknolojiyle alakalı sorunları ifade eder, aksilikler, terslikler, internet sorunlarını, elektrikle alakalı sorunları ifade eder. Bu konularda zorlanmalar yaşayabiliriz. Evimizdeki bazı cihazlarda sorunlar olabilir. Zaten alışveriş etseniz bile emin olun retrolarda alışverişlerle de ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Merkür retroları biraz daha dikkat edilmesi gereken, işte ne bileyim hangi konuysa bu, onun altını 3 kere çizdiği, üzerinden bir daha bakmamız gereken durumları anlatıyor. Özellikle sağlık olarak baktığımız zaman retrolarda sağlıkta da kronik sağlıklarımızı tekrar gün yüzüne çıkarır ki onun üzerinden geçelim, sağlık konularımızı çözelim. Retroları bu şekilde görebilirsiniz sevgili boğalar. Önemli olan bizim şemsiyemizi alıp hava durumundan etkilenmememiz, ıslanmamamız. Sadece bu. Yani biz Merkür Retrosu'ndan da korkmamalıyız. İşte ne bileyim Satürn transinden de korkmamalıyız. Burada önemli olan bizim
Önlem olarak ne yapabileceğimiz ya da bunu bilerek kendimize ne kadar dikkat edebildiğimiz hayat içerisinde, bunlar önemli. Yoksa çok abartılacak konular değil. Tabii ki bunlar olacak. Tabii ki hayatımızın üzerinden bazı konularda tekrar check-up yapacağız. Tekrar düzeltmemiz gereken konular üzerinden bir daha geçeceğiz. Yoksa burada olmamızın bir anlamı olmaz. Bunu bu şekilde düşünün. Dediğim gibi şimdi sizin hayatınızda ciddi değişimler olacağı için 2022 yılından verim alabilmeniz için çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi Mars Retrosu'nu anlatmak istiyorum. Mars Retrosu İkizler Burcu'nda olacak. 1 Kasım 11 Ocak arası ve sizin maddi konularla ilgili alanda oluyor bu Mars Retrosu. Tamamen parayla ilgili, yani yıl sonunda bakın Kasım, Aralık ve o 11 Ocak 2023'e kadar devam ediyor. Parayla ilgili ani harcamalar, ani çıkışlar, işte paranın yetmemesi ya da sizin birden bir şeyleri harcamanız gibi, yani parayla ilgili ekonomik anlamda sizi zorlayan bir süreci anlatıyor. Tüm yıl zaten hayatınız değişeceği için emin olun Kasım ayındaki Mars Retrosu da sizin hayatınızda çok önemli bir durumu anlatıyor. 2022 yılı sizin için çok önemli bir yıl. Peki 2022 yılı neden sizin için önemli sevgili boğalar? Ay düğümleri çünkü artık boğa akrep aksına geçti. Yani boğalar önümüzdeki 18 ay hayatında yeni kadersel senaryolar yaşayacaklar. Hayatları değişecek, eskisi gibi olmayacak. Bunu en son ne zaman yaşadım derseniz 2003 ile 2004 arasında yaşadınız bu durumu. Yine 2003 ve 2004'e benzer, aynısı diyemem, benzer bir pozisyonda yaşayacaksınız. Tamamen kendinizi değiştirmek istediğiniz, dış görünüşünüze yatırım yapmak istediğiniz, tarzınızı, imajınızı değiştirmek isteyeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bu tabii estetik ameliyatları da olabilir, bu spor da olabilir. Bu fiziğinize, kendinize daha özen göstereceğiniz dönemleri anlatıyor. Ayrıca ilişkiler anlamında da çok önemli konular gelecek 18 ay içerisinde karşınıza. Bu bir evlilik de olabilir, çocuk da olabilir, bir iş ortaklığı da olabilir. Geçmişten gelen bazı sorunların üzerinden tekrar, ilişkileriniz anlamında üzerinden tekrar geçmeniz olabilir. Eski yarım kalan bıraktığınız ilişkilerle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Tekrar üzerinden geçebilirsiniz. Tabii 1-7 aksından ay düğümleri geçerken özellikle 1. ev sağlığımızı, fiziğimizi de anlattığı için sağlık konularına da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. 18 ay içerisinde dediğim gibi tamamen kadersel senaryolar yaşayacaksınız. Bu süreçte lütfen öncelikli olarak sağlığınıza dikkat edin. Arkasından zaten emin olun pek çok fırsatla karşılaşacaksınız. Doğru değerlendirdiğiniz sürece şanslı ve bereketli bir yıl olacak sizin için. Ay düğümlerinin olduğu alanda zaten siz tüm yıl boyunca 4 kere tutulma yaşayacaksınız ve tutulma enerjileri çok kuvvetli enerjiler. Güneş tutulmalarında kuvvetli bir yeni ay enerjisi yaşayacaksınız ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni başlangıçlarla, fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ay tutulmaları da kuvvetli dolunay enerjisindedir. Burada da bazı konularda sonlanmalar ve bitişler yaşayabilirsiniz. Ve sizin 1-7 aksınızda tüm tutulmalar gerçekleşeceği için zaten kadersel döngülerin çok kuvvetli yaşanacağı ve hayatınızın eskisi gibi artık olmayacağını da anlatıyor bize. O nedenle vereceğiniz kararlar çok önemli sevgili boğalar. Bu tutulmalar sizi evlendirebilir, evliyseniz boşatabilir, hayatınızda çok ciddi değişimler yaratabilir, bazı ortaklıklar kurabilirsiniz ve tutulmalar zaten sizin kariyer ve ev hayatınızda da kareler yaptığı için kariyer değişimi çok ciddi anlamda gündeminizde ve haritanızın diğer göstergeleri de bunu anlatıyor. Aynı zamanda evle ilgili, ikametgahla ilgili değişimler de olabilir bunlar. Yeni yuva kurmayı da anlatabilir ayrıca. Çocuk sahibi olmayı da anlatabilir. O yüzden 2022 yılında hayatı değişecek kişilerden biri sizsiniz. İsterseniz yanına şansı da koyabilirsiniz. Şimdi Jüpiter transitine gelelim. Jüpiter transiti sevgili boğalar 2022 yılında önce Balık burcunda transitine devam edecek, sonra Koç burcunda transitine devam edecek. Yani sizin 11. evinizde ve 12. evinizde transit edecek. Sizi etkileyeceği konular bu alanlardan size şans, bolluk, bereket getirecek ve yükselen boğa olduğunuz için de yine size olumlu açılar yaptığı için haritanıza
O anlamda da zaten şanslısınız dediğim gibi. Sosyal gruplarınız artabilir. Çok kalabalık gruplara katılabilirsiniz. Yabancılar olabilir çevrenizde, yabancı kültürden insanlar olabilir. Dernekler, vakıflar çoğalabilir. Katılım gösterdiğiniz dernekler ve vakıflar çoğalabilir. Hayalleriniz, hedefleriniz, idealleriniz daha çoğalabilir. Daha büyük hedefleriniz olabilir. Daha geniş kitlelere ulaşmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizden kaynaklı iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşk, evlilik potansiyelleri yakalayabilirsiniz. Zaten 2022'de bu var sizin için. Çocuk var. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olabilirsiniz. Pek çok ilişki, aşk konuları var. Hobi alanında da sizi etkiliyor. Yani sanatsal alanda da aslında sizi etkiliyor. İlgilendiğiniz sanatsal konular varsa, hobi alanları varsa bu konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hatta bu konularda büyüyebilirsiniz, gelişebilirsiniz. Sevdiğiniz alanlarla alakalı eğitimler alabilirsiniz. Jüpiter transiti Balık burcunda 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Nisan civarında da Jüpiter Balık burcunda Neptün'le kavuşum yapıyor ve bu sizi bazı konularda hayal kırıklığına uğratabilir. Bulunduğunuz sosyal gruplar ve çevrede bazı şeyleri görmediğinizi fark edebilirsiniz. Bazı konularda suistimale uğrayabilirsiniz. Oradaki hayal kırıklıkları ve aldanma büyüyebilir. Biraz sıkıntılara sebebiyet verebilir. Kariyerinizle ilgili, maddi gelir kaynaklarınızla alakalı olarak bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Aslında bu kavuşumu okült alanda, sanatsal alanda da değerlendirebilirsiniz. Gizli ilimlere merak sarabilirsiniz. Ezoterizmle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu tarz kitaplar okumak, kendinizi geliştirmek ya da bu konularda eğitim almak isteyebilirsiniz. Ama hayal kırıklığı ve aldanma potansiyelini lütfen ihmal etmeyin. Çünkü sosyal çevrenizden edindiğiniz arkadaşlıklardan bir dolandırılma ya da hayal kırıklığı olabilir. Bunlara dikkat. Bunun içerisinde aşk da olabilir. Bulunduğunuz gruplarda size önerilen iş teklifleri de olabilir. Jüpiter ve Neptün kavuşumu finansal bir açıyı da ifade ettiği için sizi borçlar, krediler, ödemelerle ilgili de zorlayan bir açı olmuş olacak. Yani ödemeler, borçlar, krediler, banka, finansal anlamdaki konular ve giderlerle ilgili de bazı şeyleri göremediğiniz için hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. 11 Mayıs sonrası Jüpiter artık Koç burcuna geçecek ve 28 Ekim'e kadar Koç burcunda kalacak. 28 Ekim'den sonra tekrar Balık burcuna geçip yılı tamamlayacak. 2023'te Jüpiter artık Koç burcunda olacak. Şimdi Koç burcu transiti de sizin 12. evinizde gerçekleşiyor sevgili boğalar ve tamamen ruhsal anlamda sizi etkileyecek bir transit olacak. Yani siz 11 Mayıs sonrası biraz daha ruhsal yaşayacaksınız Jüpiter'in enerjisini. Zaten korunduğunuzu hissedeceksiniz. İçinizde şifa potansiyeli hissedeceksiniz. Ruhsal durum olarak yine burada Jüpiter Koç transitinde yine bilinçaltı ve okült konularla alakalı bir enerji şeklinde de çalışacak. Bazı gizli konularla yüzleşebilirsiniz. Gizli düşmanlıklarla yüzleşebilirsiniz. Özellikle sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık konularını burada Jüpiter büyütebilir. İşte tam sağlık evinizin karşısından geçerken hem ruhsal hem fiziksel sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı sağlık konuları daha önce ihmal ettiğiniz bazı küçük sağlık konuları diyelim. Daha da büyümüş bir şekilde önünüze gelebilir ve artık siz onu ihmal edemezsiniz ve doktora gitmeniz gerekebilir. Bu şekilde de çalışabilir. Benim size tavsiyem mümkün olduğu kadar ruhsal gelişiminize önem verin. Ruhsal yolculuğunuzda daha kendinizi besleyin, dingin olun, mutlu edin. Zaten çok zor ve stresli bir yıl her anlamda. Uranüs 1. evinizden geçiyor. Sizi zorluyor büyük ihtimalle. Ki kaç yıldır böylesiniz. Ani bazı olaylarla karşılaşıyorsunuz ki boğa burçları sevmez ani gündemlerle karşılaşmak. Bellidir onun hayat standartı ve durumu. Kendini güvende hissetmek ister ama Uranüs size bunu vermiyordur. Ki bu transit daha da birkaç yıl devam edecek. O nedenle Jüpiter 12'den geçerken mümkün olduğu kadar iç dinginliğinizi, ruhsal gelişiminizi önemseyin derim. Gelelim şimdi Satürn'e. Satürn transiti sizin 10. evinizde, kariyer evinizde oluyor. Ve toplumsal statünüzle alakalı konuları etkiliyor. Satürn transiti orada ayrıca yöneticilerinizle alakalı ilişkinizi anlatıyor. Tamamen kariyerle alakalı konuları ifade ediyor ve orada geçen Satürn sizin
bu konularda sorumluluk almanızı istiyor. Elinizi taşın altına koymanız lazım. Yani kariyerde yeniden yapılanma var bu haritada, bu arada bunu söyleyebilirim. Yeniden yapılanma derken Satürn zaten sizi kariyer konusunda, aldığınız sorumluluklar konusunda zorluyor. Yöneticilerinizle ilişkiniz konusunda size çok fazla sorumluluk vermiş ve ilişkiler konusunda sizi zorluyor. Ayrıca Uranüs'ün oradan Satürn'e kare yapması, yani birkaç yıldır yapıyor ve bu kareler sizin hayatınızı daha da zorlayacak. Örneğin Ekim ayı civarı. Ekim ayı civarı büyük ihtimalle iş değişikliği var gibi görünüyor ama unutmayın, sizi haritada destekleyen ay düğümleri var. Sizin haritada destekleyen Jüpiter var. O nedenle hayatınız değişecek dedim. Şans size bağlı dedim. Şanslı bir burçsunuz aslında 2022 için ama sizin kullanımınıza bağlı olarak bu değişecek. Yeni kariyer edinmek ya da yeni kariyerlere fırsat verme konusunda biraz daha esnek olmanız lazım. Uranüs ve Satürn'ün sizin için planladığı aslında bu. Bu kare pat diye önünüze düşecek. Yani birden işsiz kalabilirsiniz, birden işinizden ayrılabilirsiniz ya da çıkmış olabilirsiniz. O nedenle 2022'de bu konulara lütfen hazırlıkla girin. Jüpiter'den yararlanın, ay düğümlerinden yararlanın. Aslında çok güzel senaryolar sizin için çizilecek. Yeter ki siz hazır olun, değişime hazır olun. Dediğim gibi boğalar sabittir. Değişmeyi sevmezler ama sizin değişime hazır olmanız gerekiyor. Tabii bu değişimi sevmemenizin sebebi de güvenlik alanınızdan çıkmak istememeniz, konfor alanınızdan çıkmak istememeniz. İşte bir düzeniniz vardır, o düzenin bozulmamasını istersiniz ama hayat öyle değil. İşte belli zaman belli senaryolar geliyor ve insan hiç ummadığı şekilde kendini farklı pozisyonlarda bulabiliyor. Ama siz hazırlıklı olduktan sonra 2022 yılında harika yerlere geleceksiniz, emin olun. Ayrıca Satürn'ün oradaki transiti ve Uranüs'le de karesi aile, yuva, ev, ebeveynler ve evliliğiniz konusunda da sizi etkiliyor. Yani mesela sadece kariyerde yaşamayabilirsiniz bunu. Yanında evle de ilgili konularda sorun yaşayabilirsiniz. İşte evinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Satmak zorunda kalabilirsiniz. Bir şeyden memnun olmayabilirsiniz. Anne babanın, ebeveynlerin sağlık sorunlarına dikkat. Onlarla ilgili ani bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliliğinizde bazı sorumluluklarla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Tüm bunlara emek vermeniz gerekir, dikkat etmeniz gerekir. Yani Satürn'ün bulunduğu alan aslında çok özenli hareket etmemiz gereken alandır. Bunu unutmayalım. Satürn-Uranüs karesi ayrıca toplumdaki statünüzle de ilgili bir değişimi tetiklemiş oluyor. Tabii Satürn'ün transiti ayrıca mahkemelerle ilgili yine gündemlerle bazı sorunlar ve gecikmeler. Ayrıca yurt dışı ile alakalı planlarınız varsa ya da akademik eğitimle alakalı planlarınız varsa ya da uzak akrabalarla ilgili de bazı zorlanmalara sebebiyet verebilir. Tabii burada Uranüs karesini de unutmayalım. O konularla alakalı olarak ani değişimlerle de karşılaşabiliriz. Dediğim gibi sevgili boğalar, genel olarak 2022'yi yorumlarsak eğer, evet, kariyer ve gelir kaynaklarında ciddi bir değişim var. Hatta toplumdaki statüyle alakalı olarak, yuvanızla da alakalı olarak ciddi bir değişim var. Ama sistem sizi kolluyor, daha da güzel yerlere getirecek. Şans da sizinle birlikte ve hayatınız değişiyor. Önümüzdeki 18 ay hayatınız değişmiş olacak. 18 ay sonra farklı bir yerde olduğunuzu siz de göreceksiniz. Buna hazırlık yapmaya başlayın. Şansınızı kullandıktan sonra 2022 yılının şanslı burçlarındansınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı ve şanslı bir yıl dilerim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.